Son yıllarda Avrupa'da 1 euroya ev haberleri çok yayıldı. Öyle ki ben de İtalya'daki 1 euroluk evleri derinlemesine araştırmış ve videosunu yapmıştım. İşte o videonun altına başka ülkelerde de böyle uygulamalar var mı diye çok soru aldım. Evet, Avrupa Birliği üyesi Hırvatistan'da da benzer bir strateji uygulanıyor. Hem de sadece 13 sente ev satılıyor. Ayrıca bu evleri Türkler de satın alabilir. Hırvatistan'daki bazı küçük belediyeler nüfusu arttırmak için belirli dönemlerde bazı mülkleri sembolik fiyatlara satışa çıkardı. Peki bu evler neden sadece 13 sent ve perde arkasındaki gerçek ne? Destek olmak için videoyu beğendiysen hemen anlatmaya başlıyorum. Hırvatistan'da viral olan bu hikaye, Macaristan sınırına yakın küçük bir yerleşim yeri olan Legrad kasabasının yaptığı bir uygulamaya dayanıyor. 2000'den az nüfusa sahip olan bu küçük kasaba, bazı eski evleri birkaç sene önce bir kuna gibi sembolik bir bedelle satışa çıkardı. Bu da euroya çevrilince yaklaşık 13 sente tekabül ediyordu. Ancak bu durum ülke geneline yayılmış bir devlet programı değildi. Yalnızca yerel belediye girişimiydi. Ama işin perde arkası çok daha farklı. Aynı belediye tıpkı 2 yıl önce olduğu gibi bu projeyi yeniden gündeme getirdi ve tekrardan 13 sente ev satmaya başladı. Yetkililer neye dayanarak bu fiyatı belirledi diyecek olursanız aslında çok garip bir cevabı var. Biliyorsunuz İtalya'da 1 euroluk evler veya 1 euroya evler adlı benzer bir program olduğunu zaten söylemiştim. Fransız şehirlerinde de demografik sorunları çözmek için benzer bir yaklaşıma başvuruluyor. Aslında Hırvatlar da işte bu evleri 1 euroya satmak istiyorlardı. Ama geçtiğimiz yıllarda Hırvatistan tam olarak Avrupa Birliği üyesi değildi ve kendi para birimleri olan kunayı kullanıyorlardı. O zamanlarda ise yerel politika bir kuna karşılığında bir ev olarak biliniyordu. Fakat euroya geçiş yapıldıktan sonra bu geleneği bozmak istemediler ve böylece evler sadece 13 sente satılmaya başlandı. Ancak bu tür sembolik fiyatlı evlerde asıl mesele satın alma bedeli değil, şartlar ve maliyetlerdir. Satışa çıkan evlerin bir kısmı ciddi şekilde yıpranmış durumda. Bazıları neredeyse yarı harabe seviyesinde olabiliyor. Ayrıca hem satın almış olduğunuz evinize hem de belediyeye karşı bazı sorumluluklarınız var. Öncelikle başvuru sahiplerinin 45 yaşın altında olması, evli veya evli değilse bile evlilik dışı bir birliktelik içerisinde olması gerekiyor. Bunun dışında sabıka kaydının bulunmaması veya başka bir mülke sahip olmaması da gerekiyor. Hadi bunları karşıladınız diyelim. Buradaki amaç nüfusu arttırmak olduğu için alıcıdan orada yaşaması bekleniyor. Legrad Belediyesi'ndeki haberlere göre en az 15 yıl yaşama taahhütü vermeniz gerekiyor. Hadi diyelim bunu da hallettiniz. Gelelim esas meseleye. Bir kuna sadece sembolik bir fiyat. Evi satın aldıktan sonra orayı yaşanabilir hale getirmek zorundasınız. Evet, Legrad Belediyesi bazı dönemlerde tadilat için destek veriyor. Ama bunu her zaman yapmıyor. Ancak buradaki şartlar İtalya'dakinin aksine daha güzel. Bunu da söylemekte fayda var. Çünkü İtalya'daki evler çoğunlukla terk edilmiş durumdaydı ve çoğu Orta Çağ şehirlerinden kalmış evler. Bu nedenle evleri onarmak için İtalya'da yaptığınız gibi 100.000 euroya yakın masraf etmenize gerek yok. Aksine Hırvatistan'daki evler doğayla iç içe bir lokasyonda ve sınır kasabasında bulunuyor. Buradaki en büyük dezavantajsa Legrad'ın nüfusu. 2000 nüfuslu bu bölgede geçiminizi nasıl sağlayabilirsiniz? Asıl mesele bence bu. Ancak nomadlar ve uzaktan çalışanlar için burası adeta bir cennet. Bu evler sadece Avrupa Birliği vatandaşlarına satılabilir gibi katı kurallar da yok. Bu nedenle tabii ki Türkler de buradan ev satın alabiliyor. Kasabanın başkanı Ivan Sabolic'e göre şu anda toplamda 5 adet oturuma hazır ev var ve bunlar satılmış durumda. Bu evlere şimdiden 3 aile taşındı. Hatta bu aileler kasabanın nüfusuna katkı bile vermiş. Sabolic, kreşteki çocuk sayısı arttı diye açıklama yapmış ve gerçekten de çok sevindim. Yani bu kadar ucuz olan evlere neden bu kadar az talep var diye soruyorsanız da aslında cevap çok basit. Zaten kasabanın nüfusu çok az ve haliyle de kasabada az ev bulunuyor. Bu yüzden belediye yetkilileri her başvuruyu onaylamıyor. Bu nedenle Avrupa Birliği vatandaşı olmak isteyen Türklerin elini çabuk tutması gerekiyor. Ancak Avrupa Birliği vatandaşı olmayan alıcılarda ülkeye göre değişen karşılıklık ve bakanlık onayı gibi süreçler gündeme gelebilir.
Çünkü Hırvatistan devleti yabancıların taşınmaz edinimi konusunda istisnalar ve bazı alanlarda ayrı kurallar olduğunu belirtiyor. Bu nedenle de AB dışı alıcılar için izin ve onay süreci olduğu vurgulanıyor. Ama bunlar Türk vatandaşları Hırvatistan'da ev satın alamaz anlamına gelmiyor. Açıkçası bu konuda net bir yasak yok ve Türkiye ile Hırvatistan arasında uygulanan karşılıklık ilkesi sayesinde Türkler konut türü taşınmazları satın alabiliyor. Ancak bu süreç Avrupa Birliği vatandaşlarının yaşadığı kadar hızlı ve otomatik ilerlemiyor. Genelde satın alma işleminden sonra dosya Hırvatistan Adalet Bakanlığı'nın onayına gidiyor ve bu onay süreci birkaç ay sürebiliyor. Yani gidip evi buldum, tapuyu aldım, artık bitti gibi bir hız beklemek gerçekçi değil. Bu noktada Türk vatandaşları için asıl sorun ikamet ve bürokrasi meselesi oluyor. Çünkü bu tür sembolik satışlarda orada yaşayacaksın beklentisi oluyor. Ama Türk vatandaşının Hırvatistan'da uzun süreli yaşaması için ayrıca oturum izni alması gerekiyor. Ev satın almak otomatik olarak oturum izni vermediği için belediyenin beklediği fiili yerleşme ile göçmenlik mevzuatı arasında bir boşluk oluşuyor. Bu da pratikte Türkler için süreci karmaşık ve riskli hale getirebilir. Yani basitçe özetlemek gerekirse evi aldım demek oturum aldım anlamına gelmiyor. Oturum izni bambaşka bir süreç gerektiriyor. Bu noktada iyi bir rehbere ihtiyacınız olabilir. Bir diğer gerçekse şu: sosyal medyada anlatıldığı gibi 1 euro verip taşınıyorsun diye bir durum yok. Bu evlerin büyük bölümü yıllardır boş duran, bakımsız, hatta bazıları neredeyse harabe halinde olan yapılar. Çatıdan tesisata, elektriğinden yalıtımına kadar ciddi bir tadilat gerekebilir. Bu da çoğu zaman 10 binlerce euro anlamına geliyor. Yani 1 euro sadece sembolik bir rakam, gerçek rakamsa tadilat, izinler, mühendislik raporları, noter ve tercüme masraflarıyla ortaya çıkıyor. Özetle şunu net söylemek lazım: Türkler Hırvatistan'da ev alabilir. Bu yasal olarak mümkün. Ancak 1 euroya ev hikayesi Türkler için pratikte çok sınırlı, şartlı ve çoğu zaman zahmetli bir senaryo. Bu evler yatırım fırsatından daha çok hayatını gerçekten buraya taşımaya hazır mısın diye soran sosyal projeler. O yüzden bu konu sosyal medyada anlatıldığı kadar pembe değil. Hukuki, mali ve yaşam tarafı iyi hesaplanmadan girilirse hayal kırıklığı yaratabilir. Yine de tüm bunlara rağmen Avrupa Birliği vatandaşı olmak isterseniz şansınızı deneyin derim. Fakat Hırvatistan'daki evler İtalya'daki 1 euroya ev projesi kadar sistemleşmedi. Çünkü İtalya'daki 1 euroya ev şeması çok sayıda kasabada yıllardır tekrar eden bir model olduğu için markalaştı. Hırvatistan'da ise gündeme gelen örnekler daha çok tekil belediye uygulamaları şeklinde karşımıza çıkıyor. Ama proje eğer başarılı olursa önümüzdeki yıllarda diğer belediyelerde benzer uygulamaları yapabilir. Bu nedenle haberleri takip etmekte fayda var. Ama hayır, ben muhakkak ev almak istiyorum diyorsanız da o zaman yapabileceğiniz en güzel şey İtalya'daki evleri satın almak olmalı. Ancak oranın da kendine has zorlukları var. Ama gülü seven dikenine katlanacak artık. Ona da yapacak bir şey yok. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu evleri gerçekten satın almak ister miydiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca 200 bin abone hedefim için kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu destekleriniz sayesinde video daha fazla insanın önüne çıkacaktır. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.